Başkanı olan Hüseyin Raşit Yılmaz Bey'i kürsüye davet etmek isterim. Buyurunuz efendim. Sayın Genel Başkanım, Türkmeneli coğrafyasının ve Türkmenlerin yiğit lideri Erşad Salih Bey, kıymetli misafirler, yabancı misyonların kıymetli temsilcileri, Sayın Genel Başkanımızın ifade buyurduğu gibi başımızın tacı olan ve kim ne derse desin başımızın tacı olan sevgili Uygur soydaşlarımız, hoş geldiniz. Arkadaşlar sunumun ne kadar süreceğini sormuşlardı planlama aşamasında. Ben 40 dakika diye beylik bir cevap verdim. 40 dakika aslında sunumdan bağımsız, raporun hacminden de bağımsız bir şeydi. Biliyorsunuz bilim insanları pek çok araştırma yapıyor konsantrasyona dair. 40 dakikanın üzerinde de sunumlar olunca konuşmalar, insanların konsantrasyonunun azaldığını söylüyorlar. Dolayısıyla 41 dakika demek çok rasyonel değildi. O yüzden 40 dakika dedim. Ama hem çalışmaya riyaset eden birisi olarak hem de 12-13 yaşından beri bu meseleyi rüyalarında gören birisi olarak bu meseleyi nasıl anlatabileceğimize dair çok kanaatim var ama 40 dakikada nasıl anlatabileceğimize dair bir kanaat sahibi değildim. An itibariyle hala değilim. Dolayısıyla lütfen beni mazur görünüz. Arkadaşlar elime bir kumanda da verdiler. Ben buradan sunumu değiştireceğim, akacak ve rasyonel bir akış olacak diye düşünüyorlar. Hayır, öyle olmayacak. Ben çok yine kitabın ortasından konuşacağım çünkü vaktimiz son derece sınırlı. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi hatırlama konusunda çok mahir bir millet değiliz. Dolayısıyla yazıya dökmenin gelecek nesillerin hafızasını diri tutmayla alakalı kıymetli bir işlevi olduğu kanaatindeyim. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla bu çalışmaya başladığımızda da temel motivasyon kaynağımız buydu. Doğu Türkistan'daki toplama kamplarıyla alakalı 2016 yılından itibaren pek çok şey uluslararası basında, milli basında da yazıldı, çizildi, konuşuldu. Ama benim şahsen ilk toplama kamplarından kurtulabilmiş mağdurla tanışmam 2018 yılında oldu. Gülbahar Celilova, videoda da kendisini gördünüz, uğradığı tecavüzü anlatan bir hanımefendiydi. Pek çoğumuzun yetiştiği kültürel havza itibariyle bu işkencelere uğrayanların yaşadıklarını anlatmasının ne kadar zor olduğunu tahayyül edebilirsiniz, tasavvur edebilirsiniz. O yüzden mağdurların bunu anlatmasının motivasyonu çok önemli. Gülbahar Celilova'dan biz bunu dinlediğimizde Ankara'da 2018 yılında yanımızdaki arkadaşlar da ben de doğrusunu söylemek gerekirse şöyle düşündük. Evet, bir travma yaşanmış. Bu travmanın neticesinde kriminolojiyi bilenler bilirler, aşinadırlar. Görgü tanıkları travma yaşadıktan sonra ya da travmaya şahit olduktan sonra çoğunlukla doğru aktaramayabilirler yaşadıklarını. Benzer bir durum olduğu kanaatine vardık. Yani çünkü anlattığı bir Hollywood senaryosu, bir korku filmi sahnesi gibiydi ve biz çok anlamlandıramadık meseleyi. Daha sonra 2020-21 seneleri olunca toplama kamplarından kurtulabilenler, rüşvetle ya da ilk yıllarında başka ülke vatandaşı olanlar kurtulabilmişlerdi. Kazakistan vatandaşı olanlar, işte Avrupa vatandaşı olanlar vesaire. Onlarla da görüşmeye başlayınca Gülbahar Hanım'ın anlattıklarında eksiklerin olabileceğini ama fazlanın kesinlikle olmadığını gördük. Ve 2021 yılında Genel Başkanımızın talimatlarıyla bu çalışmaya başladığımızda kendimizi hazırlamıştık ağır bir tabloyla karşı karşıya kalacağımıza. Hatta tedbirli olmak lazım dedik. Travmalar konusunda uzman bir klinik psikolog arkadaşımızdan eğitimler aldık. Travma yaşayan insanlarla nasıl diyalog kurabiliriz? Nasıl onları kendisini rahat ifade etmesini sağlayabiliriz diye. İyi ki de eğitimi almışız. Eğitimi almasaydık ne olurdu bilemiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız ilk mülakatlardan sonra, çalışma arkadaşlarımdan burada olanlar da var, bilirler. Ayrılmak zorunda kaldılar. Çalışmaya devam edemeyeceklerini ifade ettiler. Bazı tercüman arkadaşlarımız ağlama krizlerine girdiği için onlarla devam edemedik. Uygurca tercümana çok ihtiyacımız vardı. Türkiye'deki Uygurların ya da dünyanın herhangi bir yerindeki Uygurların toplama kamplarında yakını bulunmayanı yok.
Hepsinin yakınları içeride. Dolayısıyla onlara mağdurların yaşadığı işkenceleri dinletmek bizim için ayrı bir zorluk oldu. Bununla birlikte 6 aya aşkın bir sürelik çalışmanın sonunda gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bizim nazarımızda da boşluğu kalmayan bir puzzle'ı tamamlamış olduk. Bu meselenin ne olduğunu izah etmek için çeşitli bölümlerimiz var ama benim buradaki misyonum bence şu olmalı. Sizlerin zaten 4 dilde elinize ulaşacak ve internet sitesinden kolaylıkla indirilebilecek raporumuzu okumanız noktasında teşvik etmek ve olabildiğince her dilde dünyanın her yerine yaygınlaştırılmasıyla alakalı katkılarınızı sunmanızı sağlamak. Dolayısıyla ben biraz sizi merak ettirmek arzusundayım. İçeriye dair çok fazla şey söylemek durumunda değilim. Ama Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından sonra konuşmanın akışında da bir değişikliğe gittim zihnimde. İnsan hikayeleri çok önemli. Biz de onlara yer vermek istemiştik. Ama her şeyin merkezi insan. Ama insan hikayelerini bile anlamak, anlatmak, kavramak için kısaca ne olduğunu sizlere anlatmak isterim. Çin ne yapıyor dediğimiz bir kısım var. Kumandayı da boşuna almış olmayayım, bir defa basmış olayım. Çin ne yapıyor dediğimizde Uygurların çok iyi bildiği, Çin'le uzun süre yaşamayanların rasyonel akılla anlayamayacakları bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz Uygurlarla, özellikle Uygur ilim insanlarıyla konuştuğumuzda onlar bize Çinliler böyledir diyordu sıklıkla. Bunun ne olduğunu çalışmanın başında çok anlamıyorduk. Bir travma sonrası oluşan kısmi bir uzaklığa bağlıyorduk. Ama sonra anladık, Çin hakikaten medeni dünyanın, hür dünyanın geri kalanından çok farklı bir zihni dünyaya sahip ve farklı bir skalada yer alıyor bu bakımdan. 2001 yılında Çin için ve dünya için önemli bir dönüm noktası yaşandı. 11 Eylül saldırıları. İkiz Kuleleri biliyorsunuz terör örgütü saldırdı. Ve sonra Amerika kendisine önleyici vuruş hakkı olarak tanımladığı bir hakla değişik yerleri işgal etti. Bu süreçte Çin'in dünya konjonktüründen çok profesyonelce ve kurnazca yararlandığı bir dönem görüyoruz. Bu dönemde Çin çok yoğun bir şekilde şu propagandaya başladı. Dünya çok yoğun bir küresel terörle karşı karşıya. Bu tehdit Çin'de de çok fazla. Tıpkı size saldıranlar gibi, tıpkı New York'taki gibi biz de Pekin'de her an saldırıya uğrayabiliriz. Dolayısıyla radikallere karşı mücadele etmek için biz sizi destekliyoruz, siz de bizi destekleyin. Ve konuyla ilgili 2001 yılından itibaren 2002-2003'te de devam eden bütün Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında Doğu Türkistan Terör Örgütü diye bir örgüt uydurdular. Buna dair bilgiler paylaştılar ama belge hiç paylaşmadılar. Hala da paylaşabilmiş değiller. Ve medeni dünyayı Doğu Türkistan'da yapmaya hazırlandıkları kamplara adım adım hazırlamaya başladılar. Bunu Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi iki temele oturtuyorlardı. Güvenlikleştirme ve Çinlileştirme. Ve bunlar birbirine sıkı sıkıya bağlı iki kavram. Güvenlikleştirme derken lütfen şunu düşünün. Temel Çin mantalitesinde insan mekanik bir varlıktır. Çin derken de Çin'i idare eden Çin Komünist Partisi'ni yani o politbüroyu kastediyorum. Çin halkını kastediyor değilim. Bu politbüronun, komünist ideolojinin düşüncesine göre insan mekanik bir varlıktır ve mekanik olarak tasarlanabilir. Esasında bütün radikal insan bünyesine, fıtratına uymayan ideolojiler de temelde böyle konumlanmıştır biliyorsunuz. Bir fabrika düşünün, fabrikanın tezgahının ham maddenin koyulduğunu, işlendiğini ve sonunda tırnak içinde mamul olarak, nihai ürün olarak çıktığını düşünün. Toplama kamplarının Çinli yetkililer ve Xi Jinping'in kafasındaki karşılığı Uygurların, özür diliyorum tabirler içinden kolay anlaşılsın diye ifade ediyorum, bir ham madde olduğu, bunun toplama kamplarında işlendiği, Çinli olmayan her şeyin cebren sökülüp alındığı ve sonunda adına Çinli dedikleri, Çinlileşmiş dedikleri mamulün ortaya çıktığı bir kamp. Biz bunu rasyonel akılla kavrayamayız. Uzmanlarla, bilhassa Türkiye'den uzmanlarla görüştüğümüzde de olayın geniş çaplı ölçeğini idrak etmekte zorlandığını gördük ve herkes tek bir şey soruyordu. Ya, çok büyük bir şey anlatıyorsunuz. Bunu niye yapsınlar? 1941 yılında Almanya'da görülen tablonun benzeri 80 sene sonra bugün
2021 yılında Kaşgar'da, Urumçi'de, Aksu'da, Hoten'de, Turfan'da görülüyor. Niye peki diyorlar öldürmüyor, bunların hepsini öldürebilir. Kapalı bir toplum ve belki birkaç sene sonra haberi olur medeni dünyanın. Bu bir ideoloji. Bu tip radikal ideolojileri tıpkı tırnak içinde terör örgütü ideolojileri gibi rasyonel akılla kavrayamıyoruz. Bunları ancak ideolojik sahiplerle kavrayabiliriz. Nasıl ki terör örgütleri, kült kültürler adanmış bir ideolojiyle normalde insan fıtratına uymayan şeyler yapabiliyor. Mesela birini canlı bomba olmaya ikna edebiliyor. Bunlar da milyonlarca insanın, Müslüman Türk'ün bir tezgaha konulup birkaç sene sonra, birkaç sene kafi gelmeyenlerde 10-15 sene sonra, 10-15 sene kafi gelmeyenlerde 20-30 sene sonra o tezgahtan Çinli olarak çıkacaklarını düşünüyorlar. Zaman zaman bu Çin'le çok sevgi dolu şahsi ilişkilerimde olduğu için çalıştığımız alan itibariyle beni ziyaret ederler. Ziyaret ettiklerinde hep yanlarında tarih profesörleri olur. Ve onlar Uygurların Türk olmadıklarını anlatırlar. Bir seferinde onlara şöyle söyledim, sizlerle de paylaşmak isterim. Biz Çinlilerle binlerce senelik hukuku olan, kavgası dövüşü olan, ticareti olan, diplomasisi olan bir milletin ferdiyiz. Ve genelde Çinlilerin akıllı olduklarına dair temel bir kanaatimiz vardır. Siz, Türk dünyasının en büyük ülkesi Türkiye'ye, burada bu konuyla alakalı çalışmalar yapan bizlere gelip, bizim dilce, dince, soyca, kültürce, tarihçe bir olduğumuz, bütün olduğumuz ve araya sanki binlerce sene mesafe ve binlerce kilometre girmemiş gibi yan yana aynı his dünyasında buluştuğumuz, aynı zihin dünyasında buluştuğumuz insanların bize bizden olmadığımızı söylüyorsunuz. Kardeşimize diyorsunuz ki siz dışarıdan gelen birisi olarak o senin kardeşin, annem babam büyüttü, aynı evde yaşadınız, DNA testiniz falan da var ama o senin kardeşin değil aslında, Çinli diyorsunuz. Bunun bir anlamı yok. Bizim algımızdaki Çinlilerin akıllı olduğuna dair kanaati daha fazla zorlamayın dedim. Bu çalışmayla ve ötesinde yapılan çalışmalarla temelde hem sonraki nesillere hem medeni dünyanın kurumlarına aslında şunu söylüyoruz. 2021 yılında 1940'larda yaşananlar ve 1948'de neticesi olarak soykırım suçunun tanımlandığı her maddenin, o bütün maddelerin, 6 maddenin de tam karşılığını görüyoruz. Peki kamp derken neden bahsediyoruz? Bunlar aslında biz kamp olarak genelliyoruz ama kamp demek doğru değil. Aslında bunların tamamını devasa kapalı alanlar olarak kabul edin. Konsantrasyon kampları olarak İngilizceden çevriliyor ama geçici gözetim merkezleri, hapishaneler, toplama kampları, köle işçilik merkezleri ve çocuk kampları olmak üzere pek çok çeşidi bulunuyor. Ve kitlesel gözaltıların hacmi o kadar büyük ki 2018'de, 19'da, Kaşgar'da, Urumçi'de, Hoten'de, Aksu'da bulunan yabancı gazeteciler ya da diplomatik misyon temsilcileri yahut bir şekilde oraya yakınlarını görmeye gidebilmiş batılı ülkelerin vatandaşları ve çıkabilmeyi başarmış vatandaşlar. Anlattıkları pazarlarda, sokaklarda daha önce insan yoğunluğunun olduğu yerlerde hemen hemen kimsenin kalmadı. Dünya kamuoyunun ilk defa duyacağı rakamlar da raporumuzda bulunuyor. 2019 yılında Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Xinjiang gazetesi 4 milyonu aşkın, ayrıntılarını raporumuzda bulabilirsiniz, insanın, Uygur'un ağırlıkta meslek edindirme kurslarına alındığını söylüyor. Gerçi ilk demoları diyebileceğimiz örnekler 2014 yılında başlamıştı. 2016 ve 2017 kitlesel gözaltılardı ama verilen rakam 2016-19 arasını kapsıyor. Bu rakamı çalışmamızın, raporumuzun yazımının bittiği Haziran sonu 2021 itibariyle simüle ettiğimizde şu ana kadar Uygur toplama kamplarına alınan masum insanların sayısının 7 milyonu aşkın olduğunu gördük. Resmi rakamlara göre Uygur Özerk bölgesinde Doğu Türkistan'daki Uygur nüfusunun 11-12 milyon civarında olduğunu hatırlatmak isterim. Bizim milletimiz çocukları seviyor biliyorsunuz. Yasa dışı çocuk denilen, oradaki yasalar müsaade etmediği için çocuk sayısı da hesaba katıldığında 14-15 milyon en azından gerçek rakamın olduğunu söyleyebiliriz. Bu nüfusun yarısının
toplama kamplarına alındığını düşünüyoruz. Ve bu sayının her an arttığını biliyoruz. Biz şu an burada konuşurken de sayı artmaya devam ediyor. Buradaki usulleri şu Çinlilerin, yöneticilerin, aldıklarını 6-7 aya da uzayabilen ağır işkencelerin gerçekleştiği sorgularda asla işlemedikleri suçlara itirafname imzalatıyorlar ve itirafnameyi imzalatanlar sorgudan koğuşa zorunlu eğitim denilen yerlere geçiyor. O zorunlu eğitim derken aklınıza klasik bir eğitim metodu gelmesin. Metal taburelerde günde 14-15 saati varan, sabit oturmanın olduğu, yetersiz beslenme ve sağlık imkanlarından, sağlık gerekliliklerinden yoksun oldukları için gerçekleşen bayılma, kalp krizi, beyin kanaması, çok değişik travmaların müdahale edilmediği için ölümle sonuçlanmasının çok kolay olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Mağdurların ifadeleriyle koğuşun nasıl bir yere benzediğini size anlatayım. Çoğunlukla 6 metreye 3 metrelik odalar, 4-5 metreye aşkın tavan boyları. Çoğunlukla herkesin aynı anda uzandığında koğuşun en az 1/3'inin ya da yarısının ayakta kalmak ve duvara yaslanarak dinlenmek zorunda kaldığı bir atmosfer düşünün lütfen. Tuvalet odanın içerisinde. Ama siz lütfen benim tuvalet dediğime bakmayın. Çünkü insanlığın 10 binlerce senelik yaşantısının sonucundaki tuvaletle oradaki tuvalet aynı şey değil. Odanın bir köşesinde bir delik var. Etrafı açık. İnsanlar tuvaletlerini orada yapıyorlar. Ve insanların ayağında zincirler, prangalar var ve bir elleri de o ayaktaki zincirlere bağlı. Tuvaletlerini o halde yapıyorlar. Ve yukarıdan bakan kameralar ve her an fiziki insani gözlem yapan Çinli polisler her şeyi her zaman görüyor. Metal tabureler üstünde sözlü öğretmenlerin eğitimine tabi tutulmadıkları anlarda da insanlar televizyonlardan Çin Komünist Partisi'ni öven marşlar dinliyorlar ve hiç Çince bilmeyen Uygurlar bile bunları hatasız ezberlemek zorunda bırakılıyor. Ezberlemeyenlere, eksiği olanlara çok ağır işkenceler olduğunu söylemeye gerek yok. Çalışmayı yaparken en zorlandığımız kısımlar kadın mağdurlarla gerçekleştirdiğimiz mülakatlardı. Çoğu zaman arkadaşlarım ve ben ekranlarımızı karartmak, mikrofonlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Gülbahar Hanım'la başladım, onunla devam edeyim. Gülbahar Hanım Kazakistan vatandaşı, bir Uygur Türk'ü, ticaret erbabı. Alındığı sene itibariyle 2016-17'lerde fevkalade de seküler bir hayat tarzına sahip. Ve bir gece otelinden alınıyor, götürülüyor, derdini kimseye anlatamıyor ve içeride 15 ay kalıyor. En çok rutininiz neydi, ne yaptınız içeride dedim, isimleri sayıkladım dedi. Nasıl dedim? Kadın kampında o mağdur kadınlar Gülbahar Hanım'a şöyle diyorlarmış sıklıkla, her yaştan 14 yaşında genç kız çocuk, 80 yaşındaki ninemiz de dahil olmak üzere. Abla, kardeşim, Gülbahar Hanım sen başka ülkenin vatandaşısın. Olur ki devletin senin peşine düşer buradan çıkarabilir. Bizim buradan çıkma umudumuz yok. Sen çıkınca bizim burada olduğumuzu dünyaya duyur emin. Ben hem içerideyken hem Çin'den ayrılmak için uçağa bindiğimde sadece unutmamak için isimleri sayıklıyordum. İsimleri teker teker anıyordum dedi Gülbahar Hanım. Aklında 100'ü aşkın kadın ismi vardı. İçeride kadınların menstruasyon döngüsünü sona erdirecek, tıbbi deneylerde kullanılacağını düşündüğümüz operasyonların da yapıldığını biliyoruz. Zihinlerin bulanık olduğunu biliyoruz. Günde neredeyse 200-300 cc'lik, mililitrelik sıvıların verildiğini, patlıcan salata suyuyla günün geçtiğini biliyoruz. Böyle bir ortamda bir hanımefendinin tek motivasyonunun orada çıkacak umudu dahi bulunmayan insanların isimlerini dünyaya, insanlığa duyurmak olduğunu gördük. Ve biz de çalışmamızın temelinde bu insanların sesini duyurmayı motivasyon kaynağı olarak kabul ettik. Gülbahar Hanım o isimlerin hepsini bizimle paylaştı. Aklında kalan isimleri söyledi.
Onlardan bir tanesi raporda da ayrıntılarını bulacaksınız. Hatta birkaç tanesini sizlerle paylaşmak isterim. Hürriyet isimli, ismi de fevkalade güzel ve manidar. Hürriyet isimli bir genç kızdan bahsetti Gülbahar Hanım. Dedi ki Hürriyet daha 20'lerinin ortasındaydı. İşkencelerden aklını yitirmişti ve sürekli bağırmaya başladı. Bağırması bizim teskinliğimizle bile, sükunet, suhulet tavsiyemizle bile durdurulamayınca polisler onu aldılar ve karanlık odaya götürdüler. Karanlık oda nedir? Bir sorgu odası var, bir de karanlık oda var. Aramızda pek çok yakınları toplama kampında bulunan Uygur kardeşimiz var. Söylemesi zor, dinlemesi çok daha zor. Hepsini de görüyorum, göz göze geliyoruz. Ama bu hatırlamak için medeni dünyanın, Türk kamuoyunun ve sonraki nesillerin önemli bir noktada tarihe not düşmek için de söylüyorum. Karanlık oda içinde kameranın bulunmadığı ama yatağın bulunduğu bir oda. Oraya götürülenler ne kadar bağırıp çağırsalar da özel izolasyonlu bir sistem olduğu için ve kamera bulunmadığı için herkes çok rahat. Hürriyeti o karanlık odaya götürüyorlar ve uzun süre sonra geri getiriyorlar. Her tarafı kan revan içerisinde ve o çığlık çığlığa aklını yitirdiği için giden Hürriyet bir daha konuşmuyor. Gülbahar Hanım Kazakistan vatandaşı olduğu için ve Kazak devleti de Gülbahar Hanım'ı almak için çaba gösterdiği için bir kalp rahatsızlığı olduğunda sağlık yardımı alması için kliniğe, revire götürüyorlar. Revirin önünde Hürriyet'in sedyede yatan cesediyle karşılaşıyor. Hürriyetler, hürriyetimiz, hürriyetlerimiz her gün, her an bu durumla karşı karşıya. Gülbahar Hanım'ın kendisi de ki 50 yaşını aşkın bir hanımefendidir kendisi, sayısını hatırlamadığı kadar karanlık odaya götürüldüğünü ifade ediyor. Orada Çinli polislere, kendisine saldıran Çinli polislere sizin anneniz, sizin kardeşiniz yok mu? Neden böyle yapıyorsunuz feryatlarına? Genç Çinli polislerin sen anne baba değilsin ki, sen insan, sen hayvan bile değilsin diye mukabele ettiklerini söylüyor. Bu hikayenin çok fazla benzerini işittik. Erkek kamplarında Uygur polislerin de olduğunu biliyoruz. Ama ilginçtir ve özel bir amaca matuf olduğu da anlaşılır şekilde kadın kamplarında Uygur polislerin hiç bulunmadığını gördük. Sadece Çinli polisler görev yapıyor. Kadın polisler hemen hemen Çinli de olsa hiç bulunmuyor ve sistematik tecavüz bir fuhşa, bir ticarete de Çinli yetkililer tarafından dökülmüş vaziyette. Yani belli kataloglardan o şehirdeki Çinliler isim seçip o kampı ziyaret edebiliyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Kamplarda yaşanan ağır travma, ağır insan hakları ihlalleri neticesinde çok önemli sağlık problemleriyle karşılaşmayan hiçbir mağdurla konuşmadık, duymadık, okumadık. İnsanlar 6-7 ay kalsa bile, mesela Ömer Bekali Bey 115 kilo girdiği kampta 6 ay sonra çıktığında 60-65 kilo olduğunu söylüyor. İçeriye giren kadınlara hangi yaştan olurlarsa olsunlar ilk girişte idrar testi, kan testi yapılıyor. Hamilelerse hamilelik hemen orada cebren sona erdiriliyor. Ve çoğunun ilk başta rahimleri alınarak çıksalar bile üreyemeyecekleri, soylarını devam ettiremeyecekleri bir duruma getiriliyorlar. Aziz misafirler, karşı karşıya kaldığımız durumun ağırlığını izahtan kabiliyet olarak yoksunum. Pek çok şey dinledik, pek çok şey yazdık. Ama günün sonunda aklımızda kalan şeyler insan hikayeleri oldu. Belki size biraz daha insan hikayesi anlatmam gerekebilir. Uygur entelektüellerin tamamının içeride olduğunu size söyleyebiliriz. Aralarında Çin'in en ünlü ekonomistlerinin ve bilim insanlarının, bugün aramızda meslektaşları da bulunduğunu söyleyebilirim. Profesör Doktor İlham Tohti,
Yine Profesör Doktor Rahile Davut hanımefendi ki kendisi Uygur Kültür Envanteri'nin hazırlanmasında çok önemli hizmetleri olmuş. Uygur Türklüğü üzerine çalışan herkesin ilk başvuru kaynaklarından bir isimdir. Bunlar Sayın Genel Başkanımızın da ifade buyurduğu gibi meslek edindirmek amacıyla kamplara götürüldüler. Alanlarında dünyanın en sayılı ilim insanlarıydı ama bunlara meslek edindirmek için eğitim aldılar. Ve dünyanın da buna inanmasını bekliyorlar. Belki hatırlayacaksınız BBC International'ın Çin propaganda yetkilileriyle yaptığı bir konuşma vardı Pekin'de. O konuşmada propaganda yetkilisi şöyle diyordu. Yani siz olanları tuhaf karşılıyorsunuz ama aslında tuhaf bir şey yok. Nasıl yok? Milyonlarca insan kampta. Dedi ki propaganda yetkilisi, biz suç işleyebilecek insanları suç işlemeden alıp ehlileştiriyoruz. Bu dünyanın hiçbir hukuk sisteminde olan bir tanım değil. Ama şu an Doğu Türkistan'da yaşananların temeli buna dayanıyor. Bugün 2021'in dünyasında konuşmanın çok ilginç olduğu şeylerle karşılaştık. Mesela organ kaçakçılığı. Helal organ diye bir kavram, belki duymuşsunuzdur. Bu bizim dindaşlarımız var, bazı körfez ülkelerinde biliyorsunuz. Fevkalade dindarlardır. Yediklerine, içtiklerine, kazandıklarına dikkat ederler. Organ ihtiyacı duyduklarında organın helaline de dikkat ediyorlar. Onu gördük. Organın helali nedir? Uygurlar biliyorsunuz Anadolu Türkleri gibi umumiyetle Müslümandırlar. İçki pek yaygın değildir. Dolayısıyla Körfez'deki dindaş kardeşlerimiz bu helal organları tercih ettikleri için Uygur organlarına pek bir meraklılar. Bunun için Çin'in büyük sağlık kuruluşlarında özel kampanyalar var. Çinli hemşireler Arapça öğreniyorlar daha iyi hizmet sunabilmek için. Ve bizim kamp mağdurlarından ve mağdur yakınlarından öğrendiğimiz, dinlediğimiz pek çok insan hikayesinde koğuştan çıkarılan 6 saat, 8 saat sonra göğsü açılmış ve cerrahi olarak dikilmiş. İşte kaburgaları açılmış, böbrek yeri açılmış ve o şekilde koğuşa bırakılmış ve ertesi gün çoğunlukla hayatını kaybeden insanların hikayelerini dinledik. Yine bu operasyonlara katılan bir doktoru dinledik. Organın verimi artsın diye düşünüldüğü için yavaşça ölmesine müsaade ederek hafif anestezi altında organ aldığını anlatan bir doktor. Ve Kaşgar Havalimanı'na indiğinizde yerde helal organ, raporumuzda da resmini koyduk dijitalleştirip, helal organa gider işte organ nakli için falan diye stickerları görüyorsunuz. Hem İngilizce, hem Çince, hem de tabii ki esas müşterilere hitap etmek için Arapça. Bütün bu hikayeleri dinlerken en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi şuydu. Çinliler bu yaşananlardan ne kadar haberdar? Bu benim için çok önemli bir konuydu. Hatta bazı Uygur arkadaşlar yaşadıkları travmanın etkisiyle o meseleyi çok önemsemediler. Ama önemsemeliyiz. Önemsemek gerektiğine iman derecesinde inandım. Çünkü Çin 1,5 milyarı aşkın bir nüfusa sahip. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz bu nüfusun çok azı. Toprakları geniş, kaynakları bol ama nüfusları az. Türkiye nüfusuna göre belki ciddi bir nüfus ama Çin için değil. Çinlilerin tamamının blok olarak düşünüldüğünde bundan haberdar ya da haberdar değil diyeceğimiz bir durumla karşı karşıya olmadığımızı gördük. Birkaç grup Çinli var. Anakara'daki Çinliler, yani Uygur Özerk Bölgesi, Doğu Türkistan dışındaki Çinliler. Bunlar idare tarafından sadece üretmekle ve politikaya karışmamakla yükümlü kılındıkları için hiçbir şeyden haberdar değiller. Türkiye'de bizim ve hür dünyada kullanılan WhatsApp, Twitter, Facebook gibi, Instagram gibi aklınıza gelebilecek pek çok sosyal medya imkanının ya da haberleşme aracının Çin'de yasak olduğunu görüyoruz. Kendilerinin tasarladığı ve %100 yapay zeka algoritmalarıyla filtrasyona ve takibe tabi tuttukları uygulamaları var. Ve herkes bunları kullanıyor. Ve bunlar büyük bir takibatın büyük veri havuzunu oluşturuyor. Dolayısıyla Çinlilerin haberi yok. Anakara'daki Çinlilerin önemli bir kısmının. Siyasi elit hariç. Bunu nereden teyit ettik? Çünkü Uygur kardeşlerimiz akrabalarına 2015-16'dan itibaren bir anda bağlantıları kesilip ulaşabildikleri insanlar da uygulamalardan kendilerini engelleyince
Yakınlarına ulaşmaya, annesine, babasına, çocuklarına ulaşmaya çalıştılar. Ulaşamadılar. Pek çoğu Anakara'da eğitim almış ve ticaret yapmışların hemen hemen hepsi Çinli arkadaşlarından yardım istediler ve dediler ki biz Doğu Türkistan'daki yakınlarımıza ulaşamıyoruz, ailemize ulaşamıyoruz. Onlar dediler ki böyle bir şey mümkün olabilir mi? Nasıl ulaşamazsınız? İçlerinden bazıları arkadaşlarının hatrına ve yönlendirmesiyle Kaşgar'a gitti, Urumçi'ye gitti, Turfan'a gitti ve boş evlerle, boş sokaklarla karşılaştılar. Öğrenebildikleri bilgiler durumun teyit edilmesini sağladı. Ve o Çinliler de dehşete düştüler. Diğer bir grup Çinli, Tayvan gibi, Singapur gibi Çin'in periferisinde ama özgür yaşayan Çinliler. Yani iletişim kaynaklarına sahipler. Dünyadan haber alabiliyorlar. Özgür basını olabildiğince takip edebiliyorlar. Bu Çinliler ve Anakara'daki Çinliler iki önemli, birisi meseleden haberdar olup insan hakları lehine büyük oranda pozisyon alanlar. Diğeri haberdar olmayanlar, haberdar olduklarında dehşete kapılanların çoğunlukta olduğu grup. İşte bu iki grup Çinli, ki Çin nüfusunun çok çok büyük bir ekseriyetini kapsıyor. Bu meselede medeni dünyanın yanına alması gereken ana kitleyi oluşturuyor. Tek bir Çinli grubun blok olarak Doğu Türkistan'da yaşayan insan haklarına karşı duyarsız olduğunu gördük. Onlar da hem Bingtuan dedikleri paramiliter, gerektiğinde güvenlik kuvvetlerine yardımcı olması için yerleştirilen Çinli işçi grupları ve sonradan 2000'li yıllardan sonra özellikle göç ettirilen Han soylu Çinliler. Etnik gerilim sebebiyle ve kendi hayat alanları, Uygurların hayat alanlarının kısıtlanmasıyla genişlediğini düşünen kitle, bunlar olanlardan haberdar ve razı. Ama bunların Çin demografi dünyası içerisindeki karşılığı %1-1,5 civarında. Dolayısıyla Çin dünyası derken blok olarak bir Uygur mezaliminin aktöründen bahsetmiyoruz. Bundan bahsetmediğimizi vurgulamak da önemli. Çünkü medeni dünya, inşallah yakında Türkiye'nin lokomotifi olacağı medeni dünya, bu meseleyi çözmek için Çinli nüfusla da işbirliği yapmak zorunda. Çalışmalar esnasında İlham Tohti Hoca'nın fikirleri bizim için çok yol gösterici oldu. İlham Tohti 2014'te 15'te gözaltına alınmadan ve ömür boyu hapse, vatan hainliği suçlamasıyla hapsedilmeden önce yazdığı yazılarda, yaptığı konuşmalarda şunu vurguluyordu. Diyordu ki İlham Tohti, benim için iki Çin var. Bir, toplumu esas alan Çin, iki, devleti esas alan komünist ideolojiyle yönetilen Çin. Ben kendimi toplumun zemininde olduğu Çin'e ait hissediyorum. Ve Çin'le büyüyebileceğimizi düşünüyorum. İlham Tohti Hoca fevkalade kurmay zekaya sahip bir insandı. O yüzden de toplama kampları başlamadan alındı, izole edildi ve milletinden koparıldı. Ama durumun çok farkındaydı. Çinli nüfusla işbirliği yapmadan bu meselenin çözülemeyeceğinin farkındaydı. Hatta bu farkındalığı dile getirdiği tarihlerde sen nasıl böyle söylersin diye çok da tepki aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada akıllıca konuşmalı, rasyonel davranmalı ve kurmay zeka ile pozisyon almamız lazım. Bakın bugün belki raporumuzun isminin Çin Uygur Özerk Bölgesi raporu olması bazı soydaşlarımızda bir ya Doğu Türkistan raporunun isminde de geçseydi daha iyi olmaz mıydı diyor. O mesele bizim için son derece basittir ve Türk'ün de her şeyden önce akıllısı makbuldür. Biraz öyle davranmak lazım. Büyük Türkistan coğrafyasının kuzeyi vardır, güneyi vardır, batısı vardır ve elbette kadim doğusu vardır. Bunda bir şüphe yok. Ama uluslararası arenada bu meseleyi izah ederken, anlatırken temel derdimizin toprak bütünlüğü, sınırlar ve benzeri değil. Milyonlarca insanımızın katli, tarumar edilen kültür mirasımız olduğunu vurgulamak için ve saflarımızı olabildiğince insanlık aleminde genişletmek için dikkatli konuşmalı, avazımızı yüksek tutmalı ama herkesin de bize destek verebileceği bir dili inşa etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bu mesele ilerlerken pek çok
isimle karşılaştık ve bu isimlerden birkaç tanesinden size özellikle bahsetmek isterim ki meselenin hacmi anlaşılsın. Tabii Uygur kardeşlerimiz ilk konar göçerlikten yerleşikliğe geçen grubu olduğu için milletimizin, en azından o iddialar ağırlıkta, son derece yazılı kültüre sahip, şiire, edebiyata aşina bir millettir. Çok güzel edebiyatçıları vardır, şairleri vardır. Tıpkı Kerkük'ümüzde olduğu gibi Kaşgar'ımızda da çok mümbit, bereketli üretim vardır edebiyat bakımından. Yalkun Rozi, Uygur edebiyatçısı ve eleştirmen. Yine toplama kamplarında 15-16 sene ceza aldı. Yalkun Rozi geleneksel Uygur edebiyatının bir temsilcisi ve çok dikkate değer bir figür ve çok saygın bir figür Uygur toplumu arasında. Bir de Ferhat Tursun var. Ferhat Tursun, Forum Polisi gibi batılı saygın kuruluşlara da röportajlar veren, hatta bazen Çin'in Salman Rushdie'si olarak tanımlanan, biraz Freudyen, çokça Schopenhauer etkisinde, klasik Uygur edebiyat çizgisinin ötesinde pozisyon almış ve romanlar yazmış bir edebiyatçı. Akademisyen aynı zamanda. Yalkun Rozi geleneksel edebiyatın temsilcisi olduğu için ve daha muhafazakar bir entelektüel olduğu için Ferhat Tursun'a öylesiye karşı muazzam bir polemikleri var. Türkiye'deki büyük yazarların kendi arasındaki polemiklerini hatırlayın. Uygur dünyasında okuryazarlar bu iki ismin polemiğiyle yatıyor kalkıyor bir dönem. Çünkü taban tabana zıtlar. İki ortak özellikleri var Ferhat Tursun'la Yalkun Rozi'nin. Bir, edebiyatçı olmaları. İki, Uygur olmaları. Ama tek bir ortak özellikleri nedeniyle ikisi de şimdi toplama kamplarında. Uygur olmaları. Yani doğuştan verili bir durum nedeniyle, ontolojik bir durum nedeniyle Uygur olarak doğdukları için ister komünist olsun, ister Türk milliyetçisi olsun, ister Müslüman olsun, ister ateist, agnostik olsun fark etmez. En büyük şoklardan bir tanesi bölgede şu: komünist ideolojiye gönül vermiş, 30-40 sene Çin devletine memuriyet yoluyla hizmet etmiş, samimi vaziyette ideolojiyi benimsemiş Uygurlar da bugün toplama kamplarında. Çünkü bu Çin Komünist Partisi'ne yetmiyor. Yetmedi. Onların Çinli olmasını arzu ediyorlar. Finlandiya'da meskun bir doktor arkadaşımızla mülakat yaptık. Anne babası kamplardaydı. Kendisi dedi ki ben Müslüman değilim. Hatta Finlandiya'ya geldim, bana çok yardımcı oldular. Ben Hristiyan oldum. Hristiyan oldum. İşte kiliselerde bu meseleyi anlatıyorum. Çok da kilise cemaati bana yardımcı oluyor dedi. Yani bir mabedin cemaati soykırıma karşı pozisyon alabiliyormuş. Hristiyanlarda bu böyle. Türkiye'de de belki böyle olur zamanla. Diyor ki annem babam benim agnostikti. Hatta dedem de öyleydi. Hatta ninem de öyleydi. Bizim ailede bırakın cumaya gitmeyi, namaz kılmayı, oruç tutmayı, bunu yapan tanıdıklarımız bile yoktu. Ama yine de kamptalar. Tıpkı Ferhat Tursun'un olduğu gibi ve diğerlerinin olduğu gibi. Bugün insan hikayelerinden başladık, öyle devam ediyoruz. Sıradan insanlar da kurtulamıyor. Nasıl sıradan insanlar? Mesela Tuhan Hacı, Doğu Türkistan'ın küçük bir beldesinde, kasabasında kocasıyla birlikte hayvancılık ve tarımla geçiniyor. Kızları ve oğulları var. 50 yaşını aşkın bir hanımefendi. Klasik tarz, Anadolu tarzı başını örtüyor. Siyasetle, politikayla, ideolojiyle uzaktan yakından alakası yok. Ailenin de yok. Tek istediği çocukları okusun. Hakikaten büyük kızı onun hayallerini gerçekleştiriyor. Hikayesine de yer verdik çalışmamızda. Pekin'de Çin'in en iyi üniversitelerinden bir tanesine gidiyor. Sonra yüksek lisansa Türkiye'ye geliyor. Doktoraya devam ediyor. Tuhan Hacı'yı da aldılar. Kızı raporun yazımı bittiğinde, yanılmıyorsam mülakatı gerçekleştirdiğimizde kendisiyle 4 yıl 3 aydır annesinden haber alamıyordu. Şimdi 5. seneye doğru gidiyor. Ekip arkadaşlarımızdan Rabi Gül'den bahsediyorum. Kendisi de bugün aramızda. Annesi bugün toplama kamplarında. Dolayısıyla sizinle çalışmaya dair ayrıntıları paylaşırken Rabi Gül gibi burada yakınları, sevdikleri, ciğerpareleri,
toplama kamplarında olanların da varlığını önceliyorum ve çok ayrıntı vermemeye gayret ediyorum. Bununla birlikte söylenecek çok şey, ifade edilecek çok şey var. Sizlerden hususen ricamız şudur. Uygur Report isimli sitemiz, İngilizce ismi. İngilizce, Çince, Uygurca ve Türkçe olarak PDF formatında kolaylıkla cep telefonlarından da indirilebilir vaziyette çalışmamızı bulabilirsiniz. Bunu hangi dilde okuduğunu düşünüyorsanız yakınlarınıza lütfen ulaştırın. Kim olursa olsun. Bu Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi hatırlamak için yapabileceğimiz en önemli şeydir. Hatırlamaktan başka bir çaremiz yoktur. Yine Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi acıları unutmak bizi yaşatıyor. Binlerce yılda öyle yaşadık. Ama size samimi olarak şunu söylemek isterim. Bu meseleyi ivedi bir şekilde hatırlamazsak, 500 bini aşkın ailelerinden koparılmış, Çinlileştirme programına alınmış, ana dillerinde konuşmaları yasak, isimleri Çinlileştirmiş, mutfakları Çinlileştirilmiş, Uygur yemekleri bile verilmeyen, Çin yemekleri yemesi sağlanan. Anlatırken tuhaf geliyor değil mi bu kadar bu işe önem vermeleri? Aziz misafirler, kıymetli Hazirun, Uygur coğrafyasının bilindik ağaç çeşitlerini bile dönüştürmeye çalışan bir zihniyetten bahsediyorum. Anakta'dan, Çin'in diğer bölgelerinden, Pekin'den ya da yakın coğrafyadan Çinlilere özgü bitkileri getirip Uygur şehirlerini onlarla süslüyorlar. Bu mantıklı mı? Bu akıl kârı mı? Değil. Akılla anlaşılabilecek bir şeyin karşısında değiliz. Biliyorsunuz bir kuşak bir yol projesiyle muazzam kaynaklarla satın ala Çinliler ilerliyorlar. Bir yabancı gazete başlık atmıştı. Dikkatlerinize sunmak isterim, hatırlatmak isterim. Müslüman liderlerin satın alınan sessizliği diyordu. Doğru da diyordu. Sadece Müslüman değil, Hristiyan da satın alabiliyorlar. Onu da gördük. Çünkü Yunanistan'da satın aldıkları limanlar, İstanbul gibi limanlar var. Belgrad'da satın aldıkları demiryolu ağları var. Türk dünyasından, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan satın alarak ilerledikleri ve garantiye aldıkları yerler var. Satın ala üzerimize gelen bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu elbette meselenin biraz jeopolitik, jeostratejik konumudur. Ama insan hikayeleri konuşmaya niyet ettiğimiz için onu, raporu okumayı lütfederseniz okumanızı tercih ederim. O yüzden yine meraklandırma misyonumu sürdüreyim ve ayrıntıya girmeyeyim. Sayın Genel Başkanım, sizin talimatlarınız sayesinde büyük bir insanlık dramını dünyada bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Uygur insan hakları çalışmalarından biri olarak vücuda getirdik. Sizin maddi manevi katkılarınızla vücuda gelen bu çalışma, umuyoruz ki Türkiye kamuoyunun, Türk milletinin de dikkatine dağda, taşta, kırda, kentte sunulacaktır. Siz malum haliniz bizden çok daha iyi bilirsiniz. Ama Türkiye'de bu meseleye kulaklarını tıkayanlar, tıkadıkları için Uygur soydaşlarımızın mahzun olduğu, sahipsiz bırakıldıklarını düşündükleri bu atmosferin değişmesiyle alakalı da gayretlerinizi esirgemeyeceğinizi biliyorum. Bu sebeple dinleme zahmetine katlandığınız için, sabrettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, çok sağ olun, var olun.
Sunumu için Hüseyin Raşit Yılmaz Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Kendinin şahsında tüm araştırma ekibine ve katkı sunan herkese çok teşekkürler. Değerli misafirler, Çin Uygur Özerk Bölgesi İnsan Hakları raporumuzun lansmanını gerçekleştirdiğimiz İnsan Hakları ve Doğu Türkistan toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Raporumuzu Türkçe, İngilizce, Uygur Türkçesi ve Çince olmak üzere 4 dilde europe.com adresinden ve partimizin internet sitesinden indirebilirsiniz.